Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda şöyle fıstık gibi güzel bir motif örneği yapıyoruz. Bu motif örneğinden battaniyeler yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz, şallar yapabilirsiniz. Yine çok çeşitli bir şekilde kullanılabilecek bir motif örneği. Ben bu motifle çanta yapacağım. Yapacağım çantada kullanılan renkler yine aynı. Benim gördüğüm örnekteki aynı renkleri kullanmayı tercih ettim ben. Siz yine istediğiniz tonları yapabilirsiniz. Şöyle koton iplerim var. Bu koton iplerimi kullandım. Bir de şöyle ben bunları çift kat olarak kullandım. Çünkü tek katta böyle çok istediğim tokluğu vermedi model. O yüzden bunların hepsinin yapımında iki kat olarak kullandım. Kullandığım tığımı da göstereyim. Şu şekilde 4 numara. Aynı şekilde söylediğim gibi istediğiniz renk tonlarında elinizde olan şöyle değerlendirebileceğiniz koton ipleriniz varsa onları iki kat yaparak motifinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi motifimizin anlatımına başlayalım. Modelimizin başlangıcında öncelikle şöyle sarı ipimi yine iki kat yaptım. Bütün iplerimi iki kat yaparak kullanacağım bu modelimde. Hemen bir tane sihirli halka yapıyorum. İçerisine toplam, hatta şöyle göstereyim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikişerli trabzan yapacağım. Hemen ipimi aldım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Aynı yine sihirli halkamın içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu benim için 2 tane trabzan oluyor. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar sihirli halkamın içerisine 2 tane daha trabzan yapıyorum. Ve araya tekrar bir zincir. Bu şekilde toplam 8 tane araya bir zincirli, yani toplamda 16 tane oluyor, trabzan yapmış oluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi araya bir zincir ve tekrar trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 8 tane ikili 2 tane trabzan yapalım. Diğer sırayla devam edelim. 8 tane 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra araya bir zincirli şöyle hemen zincirimin tepesine batıyorum. Bu sıramın bitirilişini de göstereyim. İkinci sıraya zaten buradan hemen geçiş yapacağız. Başka bir rengimizle bir zincir çekiyorum ve ipimi çıkartıp ilk sıramı bitiriyorum. Daha sonra ikinci rengim beyazımı alıyorum. Yine çift kat olarak. Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Her boşluğa şöyle o zincir çektiğim boşluk var ya, oraya üçer tane trabzan yapacağız. Hemen ipimi herhangi bir boşluğun içerisine, şu bir zincir çektiğimiz boşluklar var ya, oradan geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha ve tekrar aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha ve araya bir zincir çekiyorum. Hemen diğer bu boşluğun içerisine bir tane daha trabzan, aynı boşluğun içerisine bir trabzan, aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha. Üçer tane araya bir zincir. Tekrar yine iki tane trabzan atlayıp bir zincir çektiğim boşluğuma 3 tane trabzan daha. Bu şekilde ikinci sıramı da bitireyim. Diğer sırayla devam edelim. Sıramı yine bir zincir çekiyorum ve zincirimin tepesine batıp kapatıyorum. Hemen diğer rengimle yeni bir sıraya başlıyorum. Burada kullanacağınız renkler tamamen zaten sizin zevkinize bağlı. Ben bu renklerde yapıyorum. Örnekteki gibi yapıyorum. O yüzden aynı tonları kullandım. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Yine herhangi bir boşluğun içerisinden şu trabzanlarımızın arasında zincir çektik ya. O boşluğun içerisinden şöyle ipimi alıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha. Burada şimdi şöyle bir şey yapacağız. Araya 2 tane zincir çekeceğiz. Ve aynı boşluğun içerisine 2 tane daha trabzan. Toplam 4 trabzan daha yapmış oluyoruz. Yani 4 trabzanımız oluyor. Arada 2 zincirli.
Şimdi bunu yaptık. Araya hiç zincir çekmeden ipimi alıyorum. Diğer boşluğun içerisine 2 tane trabzan ve araya 2 zincir ve tekrar aynı boşluğun içerisine 2 tane trabzan. Bu sıramız böyle. Araya zincir çekmiyorum. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. 2 trabzan. Araya 2 zincir. Ve yine aynı boşluğun içerisine 2 trabzan daha. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Diğer sıramız da aynı renkli olacağı için ipi kesmeyeceğiz. Diğer sıranın başlangıcını nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Öyle devam edelim. Sıramızı aynı işlemle tamamladık. Yine şöyle hemen ilk zincirimizin tepesine batıyoruz. Yani zincir çektiğimiz yerin tepesine batıyoruz. Sıramızı kapadık. Şurada bir tane hemen zincir, yani ilmek kaydırma yöntemiyle ipimizi çekiyoruz. Yine aynı şekilde boşluğa batıp bir ilmek daha kaydırıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Burada da yapacağımız işlem şu. Şuradaki o 2 zincir olan boşlukların içerisine toplam 7'şer tane trabzan yapacağız. O da şöyle. Bu zincirimiz ilk trabzanımız. Hemen aynı boşluğa bir trabzan. Yine bir trabzan. 3 oldu. Şöyle. Aynı boşluğun içerisine toplam 7 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Araya yine zincir çekmeden ipimizi, tığımızı aldık. Yine hemen şu ikişer ilmeğimizin, trabzanımızın arasındaki şu zincir çektiğimiz boşluğa yine 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bu sadece. Şimdi yine aynı şekilde bu boşluğumuza 7 trabzan, 7 trabzan bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimizi alacağız ve diğer sıraya geçiyoruz. Şimdi yine şurada zincirimiz var ya, zincirimize batıyoruz, sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çektik, ipimizi garantiye aldık ve bitirdik. Yeşil rengimize geçiyoruz. Yeşil rengimizle de yapacağımız şu. Şuradaki boşlukta sadece bir işlem yapıyoruz. O da çok basit ama ben ilk olarak şurada hemen şu ilk trabzan var ya, boşluğun yanındaki, oradan başlayacağım. İpimi aldım. Bir zincirimi çektim. Hemen aynı boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu benim ilk sık iğnem. Hemen yanına aynı şekilde. Hemen yanına bir sık iğne daha. Bu şekilde burada toplam 7 tane trabzan yapmıştık ya. 7 tane sık iğnemiz oluyor. Daha sonra şurada küçük bir işlemimiz var. O da çok basit zaten. Şimdi 7 tane gördüğünüz gibi sık iğneyi yaptık. İpimizi aldık. Hemen şu boşluğumuza değil, onun bir altındaki şu boşluğumuzda tığımızı geçirip ipimizi alıyoruz ve bir trabzan yapıyoruz. Ve hemen ilk şuradaki trabzanımıza batıyoruz. Yine orada 7 tane sık iğnemizi yapacağız. Ve yine aynı boşlukta bir tane trabzan. Birinci sık iğnemiz. Şuradan geçiriyoruz. 2 trabzan tepelerinde sık iğne. İpimizi aldık. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Yine hemen şu boşluğumuzdan tığımızı geçirdik. İpimizi aldık ve trabzanımızı yaptık. Bu şekilde.
Yine aynı şekilde hemen ilk trabzan tepesinden sık iğne yaparak devam ediyoruz ve yine aynı boşluğa geldiğimizde trabzanımızı yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde. Sıramızı tamamladıktan sonra diğer rengimize geçiyoruz. Burada da şimdi motifimizi şöyle gördüğünüz gibi kare haline çevireceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şöyle yeşille yaptığımız hani 7 tane sık iğne, bir tane trabzan var ya, hemen şu trabzanın tepesine batıyoruz. Oradan şöyle göstereyim. Şöyle trabzanımızın, görünüyordur umarım. Şöyle trabzanımızın tepesine battık. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi ilk olarak bir köşe oluşturacağız burada. Bu bizim ilk trabzanımız sayılacak. Araya 2 zincir çekiyoruz. Pardon, 3 zincir çekiyoruz. Yani toplam burada 5 tane zincir çekmiş oluyoruz. Şimdi bir de köşe yaparken trabzan dedim ama bu köşede tam şurasında, yani ilk köşemizde üçlü trabzan yapıyoruz. O da neydi? 1, 2, 3. Şöyle. İkili trabzan nasıl 2'de çıkıyor? Bu da 3 kere de çıkan trabzan. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yanına bir tane ikili trabzan. Onun yanına yine bir tane ikili trabzan. Sadece köşe kısmında üçlü trabzan yapıyoruz. Yanına hemen ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir tane de şuraya şöyle üçünü bir aldığımız bir trabzan. Şimdi yanına ne yapıyoruz? Hemen 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen 4 tane yaptık. İlmeğimize batmadan önce, yani bakın gördüğünüz gibi yine zaten trabzan tepesine denk geldik. Hemen bu trabzan tepesine üçünü bir aldığımız bir trabzan daha. Yanına ne yapıyoruz? 4 tane sık iğne yapmıştık ya. Aynısından şurada hemen yanına bir 4 tane daha. 2 yaptık. 3 ve 4. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir köşemizi yaptık ya, diğer köşemizi de hazırlıyoruz. O da şöyle oluyor. Yine ipimizi aldık. Üçünü bir aldığımız trabzan. Yanına bir tane ikili trabzan. Yanına tekrar bir tane daha ikili trabzan. Şurada yaptığımız işlemin aynısı, farkındaysanız. Geldik yine hemen şurada yaptığımız trabzanın tepesine. Burada ne yapıyoruz? 3 kere de 1, 2, 3 trabzan. Araya 3 zincir. Hemen aynı boşluğun içerisine bir 3 de çıkmalı trabzan daha. Şimdi ne yapıyoruz? Yanına bir ikili trabzan. Yanına bir ikili trabzan daha. Ve hemen yanına şöyle ipimizi doladık. İlmeğimizin tepesine battık. Üçünü bir aldığımız trabzan. Şimdi ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde 4 tane sık iğne yapmıştık ya. 1, 2, 3 ve 4. İkinci trabzan tepesine geldiğimizde ne yapıyorduk? İpimizi doluyorduk. Hemen trabzan tepesinde üçünü bir aldığımız trabzan. Tekrar 4 tane sık iğne daha. Ve yine ne yapıyoruz? Hemen ipimizi doladık. 3'te almalı, yani şöyle üçünü bir aldığımız trabzanımız, yanına 2 tane ikili trabzan. Ve hemen buraya gördüğünüz gibi trabzanın tepesine 3'te çıkmalı, şöyle 1, 2, 3'te çıkmalı bir trabzan, araya 3 zincir ve aynı boşluğun içerisine bir 3'te çıkmalı trabzan daha. Sonra ne yapıyoruz?
Yine buradaki sıralamanın bu tarafa giden kısmı 2 tane ikili trabzan, 1 tane üçte çıkmalı, yine 4 sık iğne, aynı işlem yani. Bu şekilde ilk köşelerimizi oluşturacağız. Daha sonra ikinci köşeyle devam edeceğim ve modelim zaten bitmiş olacak. En sonunda da bütün etrafını sık iğne ile geçeceğim. Son 2 sıramız kaldı. Şimdi sondan bir önceki sırayla devam edelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi yapacağımız sıra çok basit. Sadece şu köşe kısmında bir zincir çekme işlemimiz var. İlmeğimi kaydırıyorum yine. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisinde bir tane daha trabzan yapıyorum. Araya 1, 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı boşluğun içerisine 2 tane yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Şöyle hemen aynı boşluğun içerisine 2 trabzan daha. Sonra ne yapıyorum? Her trabzanın tepesine birer tane trabzan. Bu kadar basit. Sadece köşede, şu köşemizde 2 tane trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir ve 2 tane trabzan. Ondan sonra yine her boşluğa birer tane trabzan. Bu kadar basit. En son sıra zaten daha da basit. Sadece sık iğne. Şimdi bunu böyle ilerletiyoruz. Bir köşeyi daha bir kere daha göstereyim. Sonra son sırayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi köşeye geldim. Hemen 2 tane trabzan yapıyorum boşluğun içerisine. Araya 2 tane zincir. Ve tekrar aynı boşluğa 2 tane trabzan. Sonra yine aynı işlemi yapıyorum. Trabzan tepelerine birer tane sık iğne, trabzan yaparak devam ediyorum. Son sırayla sık iğne yapacağız. Onu göstereyim size. Trabzanlarımı yaparak sıramın sonuna geldim. Şimdi hemen yine şurada 1, 2, 3. 3. zincirimin tepesine batıyorum. Kapatıyorum sıramı. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa, yani trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi şu köşe kısmına geldik ya. Bu köşeye toplam 4 tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen trabzan tepelerinin hepsine sık iğne yaparak şöyle gördüğünüz gibi sıramı ilerletiyorum. Bu sıra bu kadar, yani başka yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece sık iğne yapıyorsunuz ve daha sonra şu köşeye geldiğinizde bu köşenin ortasına toplam 4 tane sık iğne, yine aynı şekilde trabzan tepelerine batarak sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz ve gördüğünüz gibi motifimiz de bu şekilde bitmiş oluyor. Umarız anlatımımızı beğenmişsinizdir. YouTube hesabımıza abone olabilir, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram hesabımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Yapmamızı istediğiniz modeller varsa bizimle bunu paylaşabilir. Yorum kısmından veya Instagram'dan mesaj olarak da bizimle paylaşabilirsiniz. Sizin için anlatımlarını yapabiliriz tabii ki de. Bir de şunu paylaşacağım sizinle. Eğer bizim anlatımlarımızla yaptığınız modeller varsa bunları bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Instagram hesabımızı tekrar sizinle burada hemen paylaşıyorum. Oradan da aynı şekilde bizi takip edebilirsiniz. Birebir iletişimde bulunup oradan da yardımcı olabiliriz size. Şimdi bu model videomuz bu kadar. Birazcık sonunu uzattım, kusura bakmayın. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.